Evet, selamlar. Bugün yine Object Oriented ALV'de çok sık kullanılan başka bir metoda bakacağız. Handle Data Change Finish metodu. Ne işe yarıyor bu? Aslında ALV'de herhangi bir kolonda bir değişiklik yapıldığında bu metodun içerisine giriyor. Ee, Ve ona istinaden hata mesajı basabiliriz veya başka bir kolonun değerini değiştirebiliriz. Burada yapabileceklerimizin yine sınırı oldukça geniş. Hızlıca bu metodu nasıl yazabiliyoruz? Ona geçelim. Burada class include'uma girdim. Öncelikle bu metodun definition'ını yapalım. Handle data changed finished yazdım. For event data changed finished dedim. Importing kısmında da bizden modified, good cells ve sender istiyor. Sender'a gerek yok. Bu ikisi bizim için yeterli. Bu metodun bir de implementasyonunu yapalım. En aşağı iniyorum. Metod yazdım. End metod. Şimdi bizden şu kısımda importing'de beklediği iki parametre. Bu modified aslında değişiklik yapıldı mı, yapılmadı mı? Yani x veya değil. Bunu tutuyor. ET-GoToCells'de değişiklik yapılan satırla ilgili bilgileri tutuyor. Gelelim. Şimdi öncelikle değişiklik yapıldığını kontrol edelim. Check modified dedim. X mi? Değişiklik yapıldı mı? Yapılmadıysa devam etmesin. Yapıldıysa şöyle read table'la ET-GoToCells'imi kontrol edeceğim. Ters dedim. Böyle index 1. Şöyle, bir satırda, yani bir alanda değişiklik yaptığımız zaman, direkt çıktığımız anda değişikliği yakaladığı için index 1 dedim aslında. Tek satır tutacak. If s'ye star c equals 0, yani başarılıysa böyle. Bizim alevi tablomuz neydi? GT tab. GT tab'ımızı okuyalım. tab index. Bu ET-GoodCells tablomuz içerisinde ls row ID mi? Bakalım bir. Buradan row ID mi? Row ID. İndeks bilgisini tutuyor. Ona göre okumasını gerçekleştirelim. Yine bu da başarılıysa gelelim böyle if good cells field name. Field name alanı var. Burası bizim edit açık olan ID alanı mı diye baktık. Eğer buysa gidelim ALV'mizdeki name alanına A yazalım. En basit anlamda. Şimdi bunu yazdık. Bunu tabii metodumuzu set edelim. Bu kısımda. Böyle çokladım. Bu yetmeyecek. Bu değişikliği yakalamamız için yine ALV objemiz üzerinden bir metot çağırmamız gerekiyor. Call metot go ALV dedim. Burada register edit event var. ALV'de değişiklik yaptığımızda yakalayabilmemizi sağlayan. Böyle exceptions'larını da şimdilik kapatacağım. Buraya CL, GUI, ALV, grid sınıfının MC, EVT, Enter ve Modified var. Enter'ı seçersek değişikliği yaptıktan sonra Enter'a basıldığında yakalamamızı sağlıyor. Modified'i seçersek o hücreden çıkıldığında yakalamamızı sağlıyor. Şimdi ben Modified'i seçeceğim. Hücreden çıktığımda yakalamak istiyorum. Ee, Artı bir de bu değişikliği yaptık. Sonrasında ALV'mizi refresh etmemiz gerekiyor. Bunun için de yine bir metot var. Bunu yazalım. Call metot dedim. Call ALV. Refresh table display. Böyle çağırdım. Yine şuraları kapatıyorum. Exceptions kısımlarını kapattım. Böyle şurayı
Command'den açalım. eSort refresh kısmına ABAP true vereceğim. ES stable kısmına da şurada bir tanımlama yapalım. LS stable diye bir structure value lvcs tbl miydi? bl call abap true row abap true dedim. Şimdi bunu da bu şekilde tanımladım. Stable'ı da şuraya veriyorum. Şöyle aktif ediyorum. Evet, bir hatamız yok. Şöyle şuraya debug'ımızı koyalım. Çalıştıralım. Şöyle geldi. Şimdi burası ID kolonumuz. Şurası da name kolonu. Burada bir değişiklik yapacağız. 1, 2, 4, 5, 6, 7 yazdım. Çıktığım zaman evet debug çalıştı, geldi. E-modified alanını kontrol ediyor. X, evet X'miş. Devam ediyorum. ET-good cells'imin içerisinde şöyle bakıyorum. Değişiklik yapılan satırın sayısı, indeks numarası belli. 5. Değeri elimde. Alanın adı belli. Index 1'i okudum. ETAB'da da ilgili indeksi okudum. Field name'e baktık. ID. Evet. Name alanı test 5'ti. Bunu A yap dedik. Refresh metodumuzla çalıştı. F8'e devam ediyorum. Evet, değiştirdiğim zaman A olarak değiştiğini gördüm. Burada tabii ihtiyaca göre farklı şekilde işlemler yapabiliyoruz. Destek olmak için kanala abone olup videoları likelayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.